Selam sinema tutkunları, kanala hoş geldiniz. Bugün masaya yatıracağımız eser öyle sıradan bir dönem draması falan değil. Baya klasikleşmiş inanılmaz bir Türk filmi Çizme. Peki bu yapım sadece bir dönem filmi mi yoksa sinematografik bir başyapıt mı? Aslına bakarsanız ikisi de. Hiç vakit kaybetmeden direkt konuya dalalım diyorum. Olayların merkezindeki güç, baskı ve inanç üçgenini, o muazzam sinema dilini adım adım deşeceğiz bugün. Hazırsanız kemerleri bağlayın çünkü bu incelemede tempo bir saniye bile düşmeyecek. Şimdi gözünüzde şöyle bir canlandırın. Ezanın merkeze alındığı bir filmi açıyorsunuz ve daha ilk saniyede duyduğunuz ses ne biliyor musunuz? Köhne bir kulede yankılanan çan sesleri. Yani neden çan sesi? Yönetmen burada resmen seyirciyi omuzlarından tutup sarsıyor. O görsel ve işitsel paradoks sizi anında içine çekiveriyor. Ekranda tamamen sessiz, boynu bükük duran bir minare ama arka planda bangır bangır çan sesleri. Tek bir kelime bile edilmeden o adaletsizlik hissi ancak bu kadar güçlü anlatılabilirdi. Gerçekten dahice bir kanca bu. Peki ama bu minare neden sessiz? Olayın temelini kavramak için biraz tarihe uzanmamız, 1932 ile 1950 yılları arasına, o dönemin atmosferine bir bakmamız lazım. Biliyorsunuz 1932'de Arapça ezan yasağı başlıyor. Sonra 1950'ye geliyoruz, Adalet Partisi seçimleri kazanıyor ve bu yasak resmen kalkıyor. İşte film tam da burada, o Karadeniz'in Şirin kasabasında yasağın kalktığı ama gerilimin adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi olduğu o inanılmaz geçiş günlerinde patlak veriyor. Ve tabii bu fırtınanın merkezindeki adam, namı diğer Çizme, nahiye müdürü. Düşünün seçimler bitmiş, yasak kalkmış ama bizim müdür çıkıp diyor ki bana resmi yazı gelmedi. Sırf bu bürokratik bahaneyle ezanın Türkçe okutulmasında inat ediyor. Güç zehirlenmesi dedikleri tam olarak bu işte. Adını da o sürekli parlattığı, statü sembolü olarak gördüğü meşhur çizmelerinden alıyor. Bu adam sadece bir karakter değil arkadaşlar. Halkı ezen, bürokrasinin arkasına saklanan o kibirli otoritenin ete kemiğe bürünmüş hali. Tabii bu durumu herkes peki deyip oturmuyor. Dağa çıkmış, isyankar bir eşkıyamız var, Bozali. Tek derdi bu müdürü ortadan kaldırmak. O köprüdeki suikast sahnesini hatırlayanlar vardır. Tansiyon tavan yapıyor orada. Bozali uzaktan ateşi ediyor. Kurşun müdürün kulağını sıyırıp geçiyor. Kafasındaki şapka fırlayıp dereye uçuyor. Müdür canavriyle kendini yere atıyor ve buraya dikkat edin. Tehlike geçtiği an adam yerden kalkıyor, kulağının kanadığını falan umursamıyor bile. Gidip ilk iş o tozlanan çizmelerini siliyor. Ya inanılmaz bir detay değil mi bu? İşte yönetmenin o sinematografik dehası tam da burada parlıyor. Bize resmen görsel bir şov sunuyor. Uçup giden o şapka veya adamın yere kapandığında o çok sevdiği parlak çizmelerinin yer alması. Bunları öylesine çekilmiş aksiyon sahneleri sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında bunlar o sarsılmaz zannedilen, yıkılmaz denilen zalim otoritenin nasıl da kırılgan olduğunu, temellerinden çatırdadığını bas bas bağırıyor bize. Sinema dilinin böylesine zekice konuşturulmasına şapka çıkarılır gerçekten. Şimdi işin biraz daha psikolojik boyutuna, karakterlerin bu güç karşısındaki tepkilerine bakalım. Çünkü film sadece iyi ve kötü demiyor, insan doğasını resmen lime lime ediyor. Mesela öğretmen. İçten içe zulüm bitsin istiyor ama memuriyetini kaybetmekten öyle korkuyor ki hep çizmenin yanındaymış gibi takılıyor. Resmi imam da keza öyle, korkudan boyun eğiyor. Ya ağa karakterine ne demeli? İdeoloji falan umurunda değil adamın. Sırf o tefecilik işleri, kanunsuz işleri örtbas edilsin diye gidip iktidar yandaşı Halk Partili pozu kesiyor. Peki ya köylü? Onlar da darmadağın. Bir yanda isyan edelim diyenler, diğer yanda sabredelim diyenler. Resmen kusursuz bir toplumsal hayatta kalma rehberi izliyoruz. Ama tüm bu kaosun, bu korku ikliminin tam ortasında filmin kalbi diyebileceğimiz bir adam duruyor. Bilal Hoca. Köyün eski imamı, manevi direği. Bakın Bilal Hoca öyle bağırıp çağırarak isyan etmiyor. Onun direnişi o kadar sessiz, o kadar pasif ama bir o kadar da sarsılmaz ki. Sırf yeni doğan bir bebeğin kulağına Arapça ezan fısıldamak için, evet sadece fısıldamak için hapse atılmayı göze alıyor. O dönemin şartlarını bir düşünün, bu kısacık anın taşıdığı ağırlık gerçekten inanılmaz. Bütün bunlar olurken filmin arka planında sinirlerinizi ince ince geren harika bir detay akıp gidiyor, kemençe iddiası. Köylünün teki
Adalet Partisi seçimi kazanacak diye elindeki tek avucundaki o canı gibi sevdiği ineği ortaya koyuyor. Ve kazanırsak sabahtan akşama kadar kemençe çalacağım diyor. Zaten filmin başından sonuna arkada o kemençe sesini duyuyoruz. Başta diyorsunuz ki ya bu ne alaka şimdi? Ama az sonra o sesin filmin en kritik anında nasıl bir bombaya dönüştüğünü göreceksiniz. Ve geldik o unutulmaz finale. Hikayenin zirveye tırmandığı o anlara. Şimdi sahneyi kafanızda bir kurun. Bilal Hoca nezaretten çıkmış, kahvehanenin avlusuna oturmuş, arkada o sinir bozucu kemençe hala inatla çalmaya devam ediyor. Tam o esnada şehirden mühendisler köye geliyor. Kimi arıyorlar? Ezan serbestliğini kafasına göre takmayan bizim çizmeyi ve işte tam o saniyede. Bilal Hoca dünyadan tamamen kopuyor, ciddi bir kalp rahatsızlığı var, köylüler etrafını sarıp "Aman hocam yapma, adam seni yine içeri atacak" diye yalvarıyor ama hoca hiçbirini duymuyor. O ağır, kararlı adımlarıyla yavaşça camiye, minareye doğru yürümeye başlıyor. Bilal Hoca'nın o hasta kalbine rağmen o minarenin merdivenlerini basamak basamak çıkmasını sağlayan şey neydi biliyor musunuz? Tam 18 yıl. Dile kolay, 18 yıllık devasa bir hasret. İzlerken resmen siz de o merdivenleri onunla beraber çıkıyorsunuz. Her bir adımda o duygusal yükü, o tarihi ağırlığı, boğazınızda düğümlenen o hissi iliklerinize kadar yaşıyorsunuz. Ve sonra yönetmen öyle bir ustalık dokunuşu yapıyor ki, hoca minarenin şerefesine çıktığı an, film boyunca beynimizi tırmalayan o kemençe sesi şak diye kesiliyor. Bıçak gibi. Köylü, ezana duyduğu o derin saygıdan, o 18 yıllık hasretin ağırlığından dolayı sahip olduğu tek ineği kaybetmeyi göze alıp iddiayı bitiriyor. Kemençeyi bırakıyor. Filmde ilk defa ama gerçekten ilk defa öyle mutlak, öyle derin bir sessizlik çöküyor ki ortalığa, adeta yer gök nefesini tutmuş, oradan gelecek tek bir sesi bekliyor. Sonunda o sessizlik bozuluyor, Bilal Hoca yıllardır hasretini çektiği o ezanı okumaya başlıyor. Başlıyor ama o yorgun kalp, bu devasa duygu patlamasını, 18 yıllık bekleyişin o inanılmaz yükünü kaldıramıyor. Hoca o minarede ezanı okurken kalbine yenik düşüyor ve oracıkta can veriyor. Film bu anı inancın zirvesinde yapılan epik bir fedakarlık olarak resmediyor. Gerçekten sinema tarihinde seyirciyi bu kadar vuran, böylesine trajik ve görkemli sahneler inanın çok nadirdir. Fakat hikaye orada sadece o büyük acıyla son bulmuyor. Muazzam bir bayrak teslimi izliyoruz hemen ardından. Hocanın minarede son nefesiyle yarım bıraktığı o çağrı, aşağıda köprünün üzerinde duran Hafız tarafından devralınıyor. Ve ezan, Hafız'ın sesiyle tamamlanıyor. O ses köprüde yankılanırken anlıyoruz ki Bilal Hoca'nın o büyük fedakarlığı asla boşa gitmedi. Bir inancın, bir direnişin, elden ele, sesten sese nasıl taşındığını izliyoruz orada. İyi de bizim o kibirli nahiye müdürüne, çizmeye ne oldu dersiniz? Tam da o anlarda derede uçan şapkasını arıyor beyefendi. Hafız'ın o gür sesini duyduğu an öyle bir irkiliyor, öylesine dehşete düşüyor ki dengesini kaybedip paldır küldür dereye yuvarlanıyor. Ve o sudan çıktığında manzara şu: gücünün, kibrinin, otoritesinin simgesi olan, her gün özenle tozunu sildiği o parlak çizmeleri artık ayağında yok. Çıplak ayakları kanlar içinde kalmış. Çizmenin bu fiziksel düşüşü, aslında o tahammülsüz, acımasız ve zalim otoritenin tamamen yerle bir oluşunun en net, en sarsıcı sembolü. Yönetmenin bu finalle suratımıza çarptığı mesaj gerçekten tokat gibi. Peki siz bu kanlı ayaklar sembolizmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gücün o geçici doğasını anlatmak için sizce de harika bir sinema dehası değil mi? Lütfen yorumlara inin, orayı biraz hareketlendirelim, bu konuyu beraber tartışalım. Eğer bu detaylı incelemeyi sevdiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olup o bildirim çanını açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki analizde tekrar buralarda görüşmek üzere. Sinemayla kalın, hoşça kalın.